Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından dolar ve euro ile ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayınlanan verilerde 26 Kasım'da yabancıların 64,5 milyon dolarlık hisse satışı yaptığı görülürken 105,4 milyon dolarlık da tahvil satışının gerçekleştirdiğini gördük. Yabancı yatırımcılar aynı dönemde 8,3 milyon dolarlık şirket borçlanma senetlerinden de çıkış gerçekleştirirken 474,6 da ters repo işlemi yapmış. Ekim ayı başından beri hisse tarafına giren yabancıların ara ara çıkış yaptığı gözlemlenirken Merkez Bankası faiz indirimleri sonrası Türkiye'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin %16'dan %21'e çıkması tahvilden yabancı çıkışını hızlandırıyor. Yine yurt içi yerleşiklerin bankalardaki döviz mevduatlarına baktığımızda ise dolarizasyon oranı %59,8 ile 2001 krizi seviyelerinde aşarak en yüksek seviyeye çıkarken 26 Kasım haftasında 235 milyar dolar olan yerlilerin döviz mevduatı %2,96 azalış göstererek 232 milyar dolara geriledi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu BB negatif olarak teyit ederken görünümü de durağından negatife indirdi. Fitch'in yaptığı açıklamada görünümünün negatif olarak belirlenmesinin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın erken para politikasını gevşetme döngüsünü daha fazla faiz indirimi yapacağı yönündeki görünümünü yansıttığını vurguladı. Zayıf para politikası kredibilitesi, yüksek enflasyon ve düşük dış likidite ile jeopolitik risklerinde görünümünün düşürülmesinde etkili olduğu belirtildi. BOTAŞ, Aralık ayına ilişkin satış tarifesinde büyük sanayi ve ticari kuruluş abonelerinin grupları ve elektrik üretimi amaçlı kullanılan doğalgaz tarifesinde %20 oranında zam yaptı. Ancak konut tarafında ise herhangi bir zamın yapılmadığı ifade edildi. BOTAŞ'ın aynı zamanda benzer oranda %20 ile elektrik üretim amaçlı tarifeye de zam yapmış oldu. BOTAŞ, vatandaşların evlerinde kullandığı elektriğe zam yapmadığını belirtirken dün Borsa İstanbul 100 endeksi rekor kırmayı da sürdürüyor. Dolar Türk lirasında da bu yükselişin ateşinin bitmeyeceğini de söyleyebilirim. Özellikle bugün gelecek verilerin ardından yeni tarih zirveleri de görmemiz muhtemel görünüyor. Bugün yurt içerisinde merakla beklenen enflasyon verisi açıklanacak. Enflasyonun %21 seviyelerinde gerçekleşmesini bekliyorum. Enflasyonda detaylara baktığımızda ise tarım ürünleri üretici fiyat endeksindeki artış sürerken tarımsal girdi endeksinde de artışların yaşandığını, bu yıl kuraklığın etkisiyle birçok mahsulde de rekolte düşüklüğü beklenilirken gıda enflasyonundaki yükselişin sürmesini de yakından takip ediyorum. Küresel piyasalarda enerji fiyatları devam ederken eşeği mobil sisteminde fiyatların tavana çıkması, dünyada artan petrol ve dolar kurunun yükselmesiyle mazot, benzin ve otogaza yapılan zamlar özellikle ulaşım kaleminde de enflasyon yaratmayı sürdürüyor. Gıda enflasyonunun en yüksek iki kalemi olan süt ve ekmek fiyatlarına yapılan zamlar gıda enflasyonunu da beklentilerin üstüne taşımasına neden olabilirken ayrıca son dönemde hem konut fiyatlarında hem de kira fiyatlarında da gördüğümüz artışlar konut enflasyonunu
yukarı yönlü taşımayı sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı 222 bin kişi olarak gerçekleşirken beklentiler verilerin 238 bin kişi gelmesi yönündeydi. Dün Fed üyelerinden açıklamalar peşi sıra gelirken Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester gelecek yıl en az bir tane faiz artırımına destek verebileceğini ve ikinci bir faiz artırımının da uygun olabileceğini söylerken San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed yetkililerinin çeşitli ekonomik senaryolar için hazırlıklı olmalarının her zaman gerekli olduğunu ve artan enflasyonu düzeltmek için faiz oranlarını artırmak üzere bir planı hazırlamalarının zamanının gelmiş olabileceğini ifade etti. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyon baskılarının yüksek seyrettiğini ve bu konuda önlem almak için Fed'in gelecek yıl faizleri artırması gerektiğinin de altını çizdi. Fed'in o pozisyona gelebilmesi için varlık alımlarının azaltılmasına hız vermesi gerektiği ifade ederken Bostic son birkaç aydır gelen verilerin varlık alımlarının sona erdirilmesini erkene çekmemizin uygun olabileceğini işaret ediyor ifadelerini kullanırken Richardman Fed Başkanı Thomas Berkin, Fed yetkililerin para politikasına ara vermesinde enflasyonun öngörülenden daha hızlı artmasının da olduğunu, ekonomideki değişikliklere yanıt verecek şekilde ayarlamaya hazır olmaları gerektiğini dile getirdi. Genel itibariyle Fed üyelerinin artık teperrengi hızlandırarak bir an önce bitirip arkasından erken faiz artırımlarına hazırlanmasını bekliyorum. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi ve Senato, federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı. Amerikan federal hükümetine 18 Şubat tarihine kadar finansman sağlayacak tasarı 212 oya karşın 221 oy ile kabul edildi. Federal hükümetin 3 Aralık'ta kapanmasını önleyici açıklamaya yapan geçici bütçe tasarısı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak. Gelen konuşmaların ardından dün dolar endeksinde de artış yaşanırken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinde ise sakin seyir sürüyor. Bu sabah itibariyle 10 yıllık tahvil faizlerinin %1,44 seviyesinden işlem gördüğünü görürken Amerika Birleşik Devletleri borsaları ise tasarının senatodan geçmesinin verdiği pozitiflik ile günü alıcılı bir seyirde kapattığını söyleyebilirim. Euro bölgesi tarafında ise dün Euro bölgesinde üretici fiyat endeksi aylık bazda %5,4 artış gösterirken Euro bölgesinde maliyet enflasyonu da 1980 yıllarından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Euro bölgesinde işsizlik oranı da %7,4'ten %7,3'e geriledi. Euro dolar paritesindeki düşüş eğiliminin devamını beklerken Euro Türk lirasında ise bugün gelecek veriler sonrası yeni zirve görme ihtimalimiz çok yüksek. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. Dolar Türk lirasında dün Merkez Bankası müdahalesi sonrasında kurun tekrardan yükseliş eğilimini devam ettirdiğini ve 3. günde de 13,85 Türk lirası seviyelerine yaklaştığını görüyoruz. Dünkü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yatırımcı toplantısının para piyasası kurulu toplantısına benzer mesajlar verdiği görülürken bugün Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunun görünümünü düşürmesinin sonrasında yurt içerisinde enflasyon ve Moody's'in değerlendirmelerinde yakından takip ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı istihdam veri seti ön plana çıkarken dolar Türk lirasında 13,85 Türk lirası seviyelerinde yeni müdahale gelmezse
enflasyon verilerinin beklentilerden daha da yüksek gelmesi durumunda 14 Türk Lirası seviyesine doğru atakların gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Euro Türk Lirası tarafında ise çaprazda da gün boyunca yukarı yönlü hareketlerin isteği sürerken 3. günde de 15,68 Türk Lirası seviyelerine yaklaşıldı. Bugün açıklanacak enflasyon ve Moody's'in değerlendirmeleri kurda yukarı yönlü baskının artmasına neden olabilir. Diğer taraftan paritede yatay fiyatlama devam ederken Avrupa'da imalat dışı PMI verilerinde yakından takip ediyorum. Genel olarak Euro tarafında zayıf görünümünün çaprazda etkisi sınırlı kalırken yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 15,68 ilk direnç noktası ve bu seviyenin aşılması halinde de 15,80 Türk Lirası seviyelerinde gündeme geleceğini düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take a